TPG Kapital Ortağı ve kıdemli danışmanı Vincenzo Morelli. Rosatom Denizaşırı Ülkeler Başkanı Yardımcısı Anastasia Zoteva. Tim Başkanı Mehmet Büyükekşi. Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker Aycı. Burgan Bank Group CEO'su Eduardo Eguren ve PCA International Avrupa, Akdeniz ve Amerika Bölgeler CEO'su David Anthony's Young. Konuşmacılarımızı yerlerine aldıktan sonra welcome. Bu oturumun moderatörü Cüneyt Zapsu Danışmanlık Başkanı Cüneyt Zapsu'yu sahneye davet etmek istiyorum. İlker Bey sizin öyle. Ve sözü moderatörümüze bırakıyorum. Hay. Bakın. Bu simultane çalışıyor herhalde. Evet sevgili konuklar, sevgili misafirler, Uludağ'a hoş geldiniz. Bu organizasyonu yapanlara, organizatörlere çok teşekkür ederiz. Hiç olmazsa birkaç saatliğine bile olsa biraz daha temiz dağ havası alabiliyoruz. Bu oturumda genelde konuşacağımız Türkiye'de halen yatırım yapılır mı? Ekonomik ve siyasi gelişmeleri de düşünürsek. Artı eksileri, fırsatlar nedir, riskler nedir? Ve daha başka neler yapmamız lazım? Gerek özel sektör olarak gerekse neyi tavsiye edebiliriz idare edenlere? Genelde böyle bir konu üzerinde bir oturum yapıyoruz ve tabii ki hemen panelistlerime geçmek istiyorum. Zamanımız kısıtlı, bayağı bir sarktık anladığım kadarıyla ama kusura bakmayın Ece Hanım, hepsini kullanacağım dakikaların. Aslında konuklarımızı tanıtmak yanlış kelime çünkü birçoğunu hepimiz çok iyi tanıyoruz. Ama izin verirseniz birkaç kelimeyi söyleyeyim yine de. Hemen solumda Bay Vincenzo Morelli. Bay Morelli, Texas Pacific Group, TPG'nin kıdemli danışmanı. 2005'ten beri bu ailede ve Avrupa'daki portföyleri yönetiyor. 35 yıllık tecrübesi. Pek çok şirkette CEO, yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptı. Aynı zamanda Avrupa Girişim Sermayesi Derneği'nin de başkanlığı yaptı. Oxford Üniversitesi'nde felsefe, ekonomi ve siyaset öğreniminden sonra Vincenzo, Stanford Üniversitesi'nde MBA'ni tamamladı. Yani bu arada yukarıda pek çok şirket derken öyle ufak tefek şirketlerden bahsetmiyorum. General Electric, Medical Systems, Bally ve son olarak da hepimizin gayet iyi bildiği May İçki'nin de yönetim kurulu başkanıydı. Hemen yanına geçiyorum. Bayan Anastasia Zoteva. Anastasia Rusya'nın üst üste hep en iyi 10 yöneticisinden biri seçilmekte. Vardır bir hikmeti. Rosatom Denizaşırı Ülkeler Biriminin Overseas'in yönetim başkan yardımcısı ve benimle beraber Akkuyu'da da yönetim kurulu üyesi hem de aynı zamanda bütçe, finansman ve auditing denetleme komitesi başkanı. Bir de bu arada 3 çocuk sahibi olmuş Anastasia bütün bunları yaparken. Mehmet Bey'i hepimiz zaten tanıyoruz. Sadece İhracatçılar Meclisi Başkanı değil. Yanlış olur. Aynı zamanda Exim Bank, Türk Hava Yolları, İstanbul Kalkınma Ajansı gibi pek çok kuruluşunda yönetiminde. İlker Aycı benim, yani anlatmama gerek yok. Yazıyor zaten. Başbakanlık Yatırım Destek Tanıtım Ajansı Başkanı ama benim gerçekten bir kardeşimdir. Herhalde bir 30 sene falan yakın tanışıyoruz.
Bilkent'teki lisans eğitiminden sonra Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisansını uluslararası ilişkiler alanında tamamladı. Ve başta sigorta sektörü olmak üzere çeşitli şirketlerde CEO ve üst düzey yöneticilikten sonra şu anki hele şu sıralar oldukça zor görevine geldi. Bay Eduardo Eguren 2010'dan beri Burgan Bank'ın CEO'su olarak görev yapıyor. Biliyorsunuz kendileri geçen sene Ocak 2013'ten beri Türkiye'de Burgan adıyla faaliyet göstermekte. Burgan'dan önce Bay Eguren Barclays'in ticari bankacılık faaliyetlerinde yönetmekteydi. Ve hoş geldiniz. Ve son konuğum da Bay Young. Bay Young ise BU Boston Üniversitesi'nden sonra MBA'ni George Washington Üniversitesi'ni tamamladı. Kendisi şu anda PSA'nin başında ve Avrupa Akdeniz bölgesi ve Amerika'dan sorumlu. Türkiye'ye o da hiç yabancı değil. Çünkü Akfen Holding'le devam eden ortaklığın mimarlarından limanlar konusunda bildiğim kadarıyla. Böyle bir girizgahtan sonra izin verirseniz hemen suallere geçeyim. Çok da fazla sıkıcı olmaması için bana verilen formatın belki biraz dışına çıkayım dedim. Bir iki tane suali hemen sorayım. Hepsini sorayım. Eğer kabul ederseniz. Siz de bu suallerin cevaplarını bir an evvel verin ki en sonunda güncel bir şey sormak istersiniz diye 2 tane sual alayım diyorum. 2 tane. Ya, zaman kalırsa inşallah. Sırayla gidiyorum. Vincenzo. Şimdi Vincenzo, benim merak ettiğim, belki de misafirlerin de merak ettiğim May'den biraz evvel bahsettiğim. Niye May? Yani başka bir şey bulamadı mı TPG'de? Türkiye'nin en büyük alkol distilasyonuna girmişti. Bir tane benim aklıma gelen bir sual. İkincisi de 2 senedir de hiçbir şey yapmadı TPG. Buna bir cevabınız var mı? Yani May satıldıktan sonra yeni bir şeye girmedi. Tabii ki bunları cevaplarken herhalde avantajlarımız, dezavantajlarımızı anlatırsınız. Çok teşekkür ederim. Vincenzo. Okay, so with the first question, well, a lot of people thought we were a little crazy to buy an alcoholic drinks company in what is fundamentally a majority Muslim country, with a strict view of alcohol. The reason we bought it was fundamentally, I would say there were 3. Now, the first is we could see a very good opportunity to increase this company's profits. And for a private equity group investor, that is always a very strong motivation. This was a company that had been a government monopoly for 70 years. And we looked at it as we would have looked at any other packaged goods company. It was pretty clear that quality was, up and down. The taste of the product varied depending on the factory it was made in. Packaging was, antiquated. Marketing was very underdeveloped, and there was a really, really strong brand underneath all of this because it was a brand that was incredibly well known across Turkey. It was the sort of national drink for celebrations. So just an exploited brand that had a lot of growth potential and an operation that had been managed in a very lax manner for many years. So lots of operational opportunities for improvement. In marketing, sales, distribution, production, purchasing, very standard situation where a private equity investor will become motivated. The second reason is generally, I think, we like the Turkish macro environment. You have very strong demographics here, and, a young population, high birth rate, increasing education, economic growth, all of those things are very favorable to consumer sector investments. And I suppose ultimately we felt that, although the government probably was going to take a strict view of the product,
That happens in many other places in the world. It happens in the Nordic countries, for example, where strict limitations are imposed, high taxes on alcoholic beverages. But we felt that there was not going to be an attempt to outlaw the product, which was probably the right view. And in the end, it was a very successful investment. We sold it, as some of you may know, to Diageo, who are the world leaders in the alcoholic drinks category and are now invested in Turkey. Why haven't we bought anything else since? We held May İçki for 6 years. That we haven't purchased anything since because once we started being comfortable with investing in Turkey, and we could see we got some experience under our belts, we were approaching the end of the May investment phase. We were concerned about currency. We felt currency was a vulnerability. It was, potentially volatile, potentially somewhat high. With the underlying balance of payments issues that the country faces and relatively high inflation, we felt that, and that wouldn't stop us from investing in something very good, but you always have to consider the possibility of some currency volatility, and that will slow you down. And I think also there was a period of time when many Turkish sellers became quite unrealistic about the values of their companies. And we will only, obviously, as an institutional investor and a control investor, generally speaking, purchase when there is a good opportunity to work with an entrepreneur, but come in at a reasonably good price level. How do we look at Turkey today? We are very interested in the country right now. I think there is on the one side, obviously, nobody likes political volatility. Political stability was one of the main ingredients of the Turkish attraction. That is somewhat in question now. There is a much more volatile period, but we think that with the recent currency devaluation and negative stock market evolution, there are actually very good buying opportunities, and our long-term faith in this country is unshaken. This is a country that has, again, very good demographics. It has a very welcoming investment environment. It is committed to free markets. It has a remarkably good workforce with increasing levels of education, a very vibrant entrepreneurial class, as we can see here. There's been terrific progress in infrastructure. I think this country will never go backwards. It will always go forwards, especially economically. So we see this as an interesting time to hopefully find some new investments. Okay. So, pardon. Bu arada bir kağıt aldım. Soru cevap olmayacak diyor. Ne yapalım? Demek ki öyleymiş. Ama merak etmeyin, ben sorarım. Böyle aklınıza gelen şeyler varsa ben sorarım onları. Şimdi hemen Anastasia'ya geçelim. Biraz evvel söyledim, Anastasia'da Akkuyu'da birlikte çalışıyoruz. Pek fazla duyulmuyor son zamanlarda kamuoyunda. Akkuyu'da inşaat var mı, yapılıyor mu, yapılacak mı? Anastasia, süreç nedir? Ne zaman planlanıyor bu iş? Ne zaman başlayacak? Ne zaman bitecek? Birinci sualim. İkincisi, bu Akkuyu tamamlandığında, biraz evvel Sayın Başbakan Yardımcımız Türkiye'nin açığından bahsetmişti. Cari açığından ve nükleerden de bahsetti. Tabii ki petrol ve gaz ithalatımızdan dolayı nükleerin faydasından da bahsetti. Bir cümle söyledi, şöyle bir kelime, onu kaptım oradan. Hakikaten doğru mu? Ne kadar böyle bir fayda olabilir mi? İlk olarak Anastasia, bunları bir söyleyeyim. Yani Türkiye'de Türkiye'nin potansiyelinde ve global arenada rekabet avantajı verecek mi bize nükleer? Thank you, Cüneyt. First of all, I would like to
thank you, your country, for possibility to us to create a new era in nuclear energy in the world. Because in Akuyu, we together built new business model for this. Because before, when you come to country as an EPC contractor and build the power plant, you just leave it then, and the country can use it itself. Here in Turkey, with because of your country's developing very quickly, and it asks for creativity from country's government. We built a BOO model, which is build, own, operate, which means that supplier not only build the nuclear power plant, but also take a part of this power plant as an owner and can sell electricity and make money on it, which is very good business model, and I think it will create new era in nuclear. And we did it together. We did it together because your country have possibility to did it, because it's first one in the world when we try to establish such a partnership. That's my first issue. About time plan. Now we have on approximately the end of first phase of the project, which we called preliminary phase. And we, during this phase, we need to get all documentations like licenses, construction license, generation license, and so on and so on. And this phase will be ended by the end of next year. And then immediately we will start to construct. I will provide you with information. For example, we are starting to construction phase. First 3 blocks are, I need to explain to people, right? We are going to have 4 blocks, 1,200 megawatts each. So it will be 2,800 megawatt all power plant, which is very, very good for your developing economy. So we are going to first 3 blocks we are start to build by the end of 2015, maybe beginning of 2016. First block we will finish at 2021, third 2022, and fourth one, last one, 2023. And after we will construct all this thing, it will be third phase, exploitation phase, and we will start to generate and sell electricity together. Also, about your question, what will be when Turkey will have this power plant? First of all, I can tell you as a nuclear provider, and of course I'm a good seller, but it's true, that's not like a presentation, that nuclear energy it's maybe most cheapest and clearest energy in the world. And for developing economy, which asked for a lot of energy, it's the best way to go on. And also I can tell you that it's definitely a real big step into new political level for each country, because it's like a special cluster of countries which has this nuclear energy. And as we will be your partner, hopefully, for many, many years in this, because we are going to find a Turkish partner for half of our power plant. I can tell you that your country can save, after power plant will start to work, your country can save more than $7 billion buying gas for your existing energy power plants, which is a huge amount of money. And
That's why I think it's very attractive for your country. It's new level of political environment. It's developing for economy. It's cheap and clean energy, and it's good partnership for make money. I can tell you that I'm now in negotiation process with all big companies of Turkey who wants to be a part of Akkuyu power plant. And together we understand that that's very attractive for investment. And your country built such a field for good investment climate, and because you know it's huge project. It's $20 billion, and more than $3.5 billion Russian Federation will be invested from their federal budget as an investor. Because we in Russia feel that will be very good investment for both countries. Thank you, Junaid. Yes. Okay, Anastasia, thank you. We will have a second round. İkinci bir tur yapacağız. Zaten soru cevap yasaklandı. O yüzden ikinci bir tur yapacağız biraz sonra. O zamanlar bir iki şey daha soracağım. Çünkü Anastasia şeyin cevabını alamadım. Yani Türkiye'ye ne kadar böyle bir yatırım Türkiye'ye ne getirecek sonunda? Başladığı zaman 12 sene sonra mıdır artık ne zamansa o konuda da bir soracağım, haberin olsun. Okay, tabii ki Mehmet Beyciğim, şimdi bir iş adamı olarak ya da bir sivil toplum kuruluşu olarak siz Türkiye'yi yatırım değer, yani şu anda kendi paranızı yatırır mısınız? Bir tane şey yaptığım, aklıma gelen bu oldu. Yani misalen Türkiye'nin yeni yatırım çekebilme kapasitesini, kabiliyetini halihazırda nasıl buluyorsunuz? Ve önümüzde fırsatlar var mı? Var ise ne yapmamız lazım bu fırsatları elde edebilmek için? Şimdi özellikle şu son 10 yıla baktığımızda gerçekten Türkiye'nin yatırım çekme konusunda önemli bir artış oldu. 2000 öncesine baktığımızda 1 milyar dolarlık ortalama yatırımı 20 milyar dolarlara kadar çıktığını görüyoruz. Daha sonra şu anda 11-12 milyar dolarlar mertebesine indi. Ama biz burada yine çok önemli bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Çünkü özellikle ihracat açısından ben konuyu gündeme getirmek istiyorum. Son 10 yıla baktığımızda bizim özellikle komşularımızla ticarette çok önemli gelişmeler kaydettik. Türkiye'nin ihracat rakamlarına baktığımızda 8 komşumuzla yaptığımız ihracat son 10 yılda 3.8 milyar dolardan 24.8 milyar dolara çıktı. Yine son 10 yılda toplam ihracatımız 3 kat artarken komşularımızla ihracatımız 5,5 kat arttı. Bu rakamlar gerek Avrupa Birliği ilişkilerine az önce Sayın Bakanımız da bahsetti, daha ileri götürdüğümüzde, gerekse komşularımızla tekrar ticaretimizi daha ileri noktalar götürme konusunda yeni işbirliklerine adım atmamızla birlikte hızlı bir şekilde gelişeceğini düşünüyoruz. Biliyorsunuz 2023 yılında 500 milyar dolar bir ihracat hedefi var Türkiye'nin. Bu hedefe ulaşabilmek için de bizim mutlaka yeni yatırımlara ihtiyacımız var. Şu andaki 152 milyar dolarlık ihracat rakamını neredeyse 3 katından fazla artırmamız gerekiyor. Bu da şu andaki yatırımlarla olması mümkün değil. Bunun da özellikle Türkiye'deki büyük bir tasarruf açığından dolayı mutlaka yabancı sermaye yatırımlarına ihtiyacımız var. Ama dünyada çok büyük bir rekabet var yatırımcı çekme açısından. Bugün dünyanın en büyük yatırımını alan Amerika bile bu konuda yatırımcı çekebilmek için yeni programlar ortaya koyuyor. Amerikan Başkanı Obama, A.T. Carney'in doğrudan yabancı yatırım çekicilik endeksinde birinci olmalarını hep vurgu yapıyor. Bu da bize şunu gösteriyor. Biz bundan sonra özellikle Türkiye'de ileri teknoloji ve katma değeri yükseltmeye yönelik
sanayi yatırımlarına ihtiyacımız var. Şu anda son dönemlerde, özellikle son 10 yılda daha çok Türkiye hizmete bir miktar ağırlık verdi. Halbuki bizim yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bu yeni dönemde mutlaka sanayiye tam tersi pozitif bir ayrımcılık yapmamız gerekiyor. İhracata pozitif bir ayrımcılık yapmamız gerekiyor. Özellikle Sayın Bakanımızın konuşmasında az önce bahsettiği bizim en yumuşak karnımız cari açık dedi. Cari açığın panzehiri de yüksek katma değerli ihracat. Yüksek katma değerli ihracatı yapabilmenin yolu da mutlaka bizim yabancı şirketlerle ortak yapacağımız gerek joint venture'lar, gerek onların doğrudan yatırımlarıyla ancak bu işi becerebiliriz. Bu işi de Türkiye'nin çok genç bir nüfusu var. Önemli bir coğrafik, lojistik konumu var. Önemli bir hub. Bunları çok iyi anlatabilirsek biz Türkiye'ye yeni yatırımların geleceğine inanıyoruz. Tabii ki burada az önce bahsedildi, siyasi istikrar ve güven ortamı son derece önemli. Bunun da özellikle altının çizilmesi lazım. Çünkü yatırımcı her zaman geldiği yerde gerek güven ortamını, gerekse özellikle finansal olarak da belli bir stabiliteyi hep arzu ediyor. Bizim 18,8 milyonluk Avrupa'da en fazla genç nüfusa sahip Türkiye. Yine baktığımızda Türkiye'nin hedeflerinin içerisinde Türkiye İstanbul'u bir finans merkezi yapmak istiyor. İstanbul şu anda gerçekten Türk Hava Yolları'nın katkısıyla önemli bir hap oldu. Şu anda Avrupa'da 3. vaziyette. Bunun dışında da Türkiye'nin hap olmasıyla ilgili birçok uluslararası şirket merkezini şu anda hızlı bir şekilde İstanbul'a taşıyor. Yıl sonunda Afrika'ya dünyada en çok uçan havayolu şirketi olacak Türk Hava Yolları. Bunun avantajlarını da eğer iyi sağlayabilirsek, çünkü 152 milyar dolar az önce ihracatımız oldu geçen sene dedim. Yaklaşık 47 milyar dolar hizmet ihracatımız var. 500 milyar dolara yakında bir dış ticaret hacmi oluşmuş durumda. Hizmet ihracatı, mal ihracatı ve ithalatla birlikte bu avantajları iyi anlatabilirsek Türkiye çok büyük potansiyelleri barındırıyor. Önümüzdeki 2023 hedeflerine ulaşabilmek için de bunu mutlaka Türkiye'nin Ar-Ge, inovasyona, tasarıma ve markaya dönük yapacağı teşviklerle daha çok fazla yabancı sermayeyi ben çekebileceğimizi, onları yatırıma ikna edebileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkürler. İlker Bey'e hemen şunu soruyorum kısaca. Tabii ki daha fazla yatırım çekmek amacıyla kurulmuş bir ajans olarak biliyoruz. Son yıllarda nasıl çalışmalar yaptınız? Yani öne çıkan birkaç bir şey var mı? Bunlardan bahsetmek ister misiniz? Bir de sizce yabancılar yatırım yaparken nelere dikkat ediyorlar daha fazla? Ya da nelerden etkileniyorlar, nelerden çekiliyorlar? Çok teşekkür ederim. Öncelikle kendimi şanslı hissediyorum. Hem sağımda hem solumda önemli yatırımcılar var bugün. Cüneyt Bey, öncelikle hem değerli Bursa Valimize hem de Rauf Bey'e, Kapital Dergisi'ne ve Ekonomist Dergisi'ne teşekkür ediyorum. Bu önemli zirvede bizleri buluşturdukları için. Tabii benim işim zor, kolay değil. Yani kolay olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü dünyada fonlama kabiliyetlerinin giderek azaldığı, gelişmekte olan ülkelere bu yıl fonlama ihtiyaçları bu ülkelerin yaklaşık 1,3 trilyon dolar. Ve bu ülkelere şu ana kadar komit edilmiş rakam 1 trilyon doları geçmiyor. Yani şöyle bir 300 milyar dolarlık kabaca bir açık var. Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler bu rakamdan daha fazla ihtiyaçlarını karşılayabilmek için kıyasıya bir rekabet içerisinde olacak 2014 yılında. Tabii son birkaç yıldır dünya yatırım pastası yaklaşık 1,4 trilyon dolar. Bu doğrudan yatırım pastası olarak söylüyorum. Doğrudan yatırımlardaki %50'den fazla payı son birkaç yıldır gelişmekte olan ülkeler alıyor. BRICS başta olmak üzere. Tabii gelişmekte olan ülkelerin bu daha fazla pay almasının önüne geçmek için gelişmiş ülkeler de yeni yöntemlerle, yeni taktiklerle, az evvel
Sayın Başkanım Mehmet Bey'in de söylediği gibi bunları kendi ülkesine çevirebilmenin yolunu arıyorlar. Özellikle dünyada en çok yatırım yapan ülke olan Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda en çok sermaye de çeken ülke. 2011 öncesi trend şuydu. Genelde paranın %50'den fazlası gelişmiş ülkelerden çıkıp gelişmiş ülkelere gidiyordu. Ama bundan sonra rakamlar ve trendler daha da fazla değişti ve gelişmiş olan ülkelerden çıkan para bu defa daha fazla gelişmekte olan ülkelere gitmeye başladı. Ama son dönemdeki gelişmeler, dünya ekonomisindeki yeni gelişmeler, Amerikan ekonomisindeki yeni gelişmeler, yeni bölgesel gelişmeler ve riskler yine yeni trendleri beraberinde getirdi. Rekabet kıyasıya, önce onu söyleyeyim. Ama zoru kolaylaştıran şeyler var. Bence yatırım ajansı başkanı olarak benim durumumdaki zorluk Fatih Terim'in zorluğundan daha az. Onun grubu daha zor bana göre. Benim grubum daha iyi. Ben bu gelişmekte olan ülkelerin arasından çıkarım. Ama hocamın işi çok zor. 4 tane sağlam takımla yarışacaklar. Dolayısıyla ben kendimi daha şanslı görüyorum. Zoru kolaylaştıran şeylerden birisi Türkiye'nin özellikle istikrarını koruması gerekiyor. İstikrarın korunması şart. Siyasi istikrarın korunması şart. Ekonomik istikrarın korunması şart. Hukukun üstünlüğünün, hukuk devletinin, hukuk güvenliği kalitesinin ülkede yüksek olması şart. Ve Türkiye'nin şeffaflık endekslerinde, iş yapma kolaylığı endekslerinde, dünyada iş ortamını, yatırım ortamını ölçen tüm endekslerdeki ilerlemesine, yükselmesine devam etmesi lazım. Bunun yolu da yatırım ortamını iyileştirmekten geçiyor. Yatırım ortamı iyileştirme ve reform yapma süreci, yapısal reformlara da devam etme süreci Türkiye'nin devam ettiği müddetçe, istikrar devam ettiği müddetçe, Türkiye'nin dinamik özel sektörü yatırım yapmaya, güçlenmeye, büyümeye devam ettiği müddetçe Türkiye'ye yatırım gelmeye devam edecek. Ama şimdi mesele başarı şudur. Potansiyelin performansa dönüştürülmesi. Tamam, hepimiz mutabıkız. Türkiye'nin yüksek bir potansiyeli var. Aslında 12-13 milyar dolarlardan da bir miktar yukarıdayız. Mehmet abi bile 10-11 milyar dolar diyor, bakın. Onda bile psikoloji öyle. Değil öyle. Söyleyeyim. 2011'deki gelen rakam 16,5 milyar dolar. 2012'de gelen rakam 13,2 milyar dolar. Şu anda son revizelerle birlikte sene içerisinde hesap arkaları, hesap kalıntıları gelmeye devam ediyor. 2013 yılı da muhtemelen 13,5-13,7 civarı bir yerde kapanacak. Ama 2014, özellikle 2013'ün Aralık ayı bir önceki yıla göre %89 fazla geldi. 2 milyar doları bir miktar aşan sermaye aldık Aralık ayında. Ocak ayında ise Türkiye 1,2 milyar dolar aldı. Bir önceki yıla göre %51 yukarıda yine. Yani yatırımcı hala bu portföy yatırımcısı değil. Bu yatırımcı, doğrudan yatırımcılar uzun vadeli perspektifle ülkelere bakan, yatırım ortamını değerlendiren yatırımcılar. 15-20 yıllık perspektifle bakıyorlar. Bu perspektifte baktıklarında Türkiye'yi yatırım yapmaya değer görüyorlar. Ama biz buna güvenerek yatırım ortamımızda çok iyiymiş psikolojisine kapılamayız. O nedenle yatırım ortamını reform yapma, iyileştirme süreci sürekli bir süreçtir. Çünkü trendler değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor, şirketlerin bakış açısı değişiyor, ekonomideki değişimler, dünya ekonomisindeki bölgesel risklerdeki değişimler sizi de ülke olarak bu yarışta daha önde olmak için sürekli reform yapmaya itiyor. Sürekli yatırım ortamınızı elden geçirmek, geliştirmek zorundasınız. Bence hemen bu seçimin sonrasında hiç vakit kaybetmeden elimizde şu anda yatırım ortamının ihtiyaç duyduğu gündemleri ülke gündemimizin en önüne alarak yatırım ortamını iyileştirmeye devam edersek piyasalara vereceğimiz bu güçlü mesajla birlikte bence 2 yıldır pek bir şey satamadık TPG'ye ama Cüneyt abi ümit ediyorum ki çok yakın bir zamanda o reformların arkasından TPG yeniden yatırıma başlar. Bence şu anda 1,5 milyar dolar yatırdı Rosatom Türkiye'ye nükleerle ilgili olarak ki bu 1,5 milyar doları önemsiyorum. Çok önemlidir ve Aralık ayında 700 milyon dolar geldi Rosatom'dan Türkiye'ye. Bunu da kayıt düşmek istiyorum ve Siberbank'a teşekkür ediyorum. Bu 700 milyon doların transferinde çok hızlı, çok süratli bir rol oynayıp o parayı hemen transfer edip Aralık ayına girdi. Bizim doğrudan yatırım rakamlarımızda da bir miktar daha iyileşme meydana geldi. Ben bundan memnunum. Ama bunu yeterli görmüyoruz tabii. Enerjideki açığımızı kapatmak mecburiyetindeyiz. Cari açığın finansmanında en kaliteli finansman bir defa doğrudan yatırımlar. Doğrudan yatırımların sürdürülebilir olarak ülkeye gelmesindeki en önemli sinyal yatırım ortamı sinyali demiştim. Ama istikrarı korumazsak, ölçek ekonomisi bakımından sektörler içerisindeki rekabeti korumazsak,
sektörler içerisindeki regülasyonlar bakımından, düzenlemeler bakımından hemen burnumuzun dibindeki Avrupa Birliği'ndeki standartları, biz oradaki kaliteyi sektörel yarışmamıza, sektörel kalitemize yansıtırsak, işte finans, bankacılık ve sigortacılık sektöründe bu kaliteyi yakaladık. Yatırımcı buna reaksiyon gösterdi. 40 milyar doların üzerinde yatırımı son 10 yılda sadece finans, bankacılık ve sigortacılıktan aldık. Almaya da devam ediyoruz. Şu anda bizim pipeline'da birkaç tane daha yatırımcımız olduğunda burada müjdeleyebilirim. Şimdi şunu söylüyorum. Japonya önemli bir yatırımcı olarak Türkiye'ye devreye giriyor. Evet, Amerikan sermayesi bir miktar durakladı. İngiltere merkezli sermaye bir miktar durakladı. Ama Avrupa merkezli sermaye gelmeye devam ediyor. Hele Asya sermayesi payını Türkiye'de yükseltmeye, eskiden bilirsiniz 3'te 2'si Türkiye'ye gelen yatırımların Avrupa ekonomisiyle olan yakın entegrasyonumuzdan dolayı Avrupa merkezliydi. Ama şu anda bu değişiyor. Geçen yıl gelen yatırımlarda Avrupa'nın payı %52 iken Asya'nın payı 3'te 1'e yükseldi. Asya'nın payı %18'lerdeydi. Sadece Malezya son 3 yılda 1,5 milyar dolar yatırım yaptı. Kazanağın öncülüğünde. Tabii burada private equity'lerimizin, diğer yine çalışan Türkiye'deki önemli yöneticilerimizin büyük katkıları var. Bunun yanı sıra Japonya'dan gelen sermaye son 10 yılda sadece 1,5 milyar dolarda kalmış iken geçen yıl 494 milyar dolar, yaklaşık yarım milyar dolar aldık. Toplam 10 yılda gelen Japon yatırımının 3'te 1'ini bir yılda aldık. Ve bu artmaya devam ediyor. 200 civarı Japon şirketi Türkiye'de aktif şu anda. Ama 200 yeni Japon şirketi daha Türkiye'ye giriş hazırlığında, fizibilite çalışmaları yapıyorlar, pazar araştırması yapıyorlar, ortak araştırması yapıyorlar, proje araştırması yapıyorlar. Önümüzdeki dönemde Japon yatırımlarıyla birlikte Türkiye'de yeni yatırımcılar göreceğiz Asya'dan. Çinli yatırımcılar şu anda Türkiye'de pozisyon almaya çalışıyor. Bunda özellikle Avrupa'daki anti-dumping yasalarının, Avrupa Birliği standartlarının onları Türkiye'de bir miktar üretim yaparak Avrupa'ya ürünlerini satmak konusunda motive ediyor. Türkiye bu manada bir üs olarak Çin şirketlerine, eskiden bir ithalat pazarıydık maalesef, kimse alınmasın. Ama bu dönemde artık Çinlilere bir miktarda üretim vaat eden bir pazar olarak hem iç pazarımızla hem üretim imkanlarımızla hem de lojistik olarak Gümrük Birliği ile Avrupa yakınlığımızla Çinli yatırımcılara önemli bir merkeziz. Koreli, Singapurlu yatırımcılar da Malezyalıların yanı sıra Türkiye'de yeniden pozisyon almaya başladılar. Ben bizim özel sektörümüzü daha fazla yurt dışıyla işbirliği yapmak için istekli olmaya davet ediyorum. Çünkü Türkiye'nin çok güçlü şirketleri var, çok güçlü sektörleri var. Önümüzdeki dönemde KOBİ'lerimiz de önemli multinational'ların Türkiye'ye değer zincirlerinin bir miktar üretimini getirmeleriyle hem bölgeselleşme, hem küreselleşme, hem de üretim disiplini ve teknolojiyi yakalamak bakımından önemli sıçramalar yapabilecek bir ekonomi olarak Türkiye'nin aday olduğunu görüyorum. Yatırım çekmekte, yatırımcıları etkileyen Türkiye'nin dinamizmi, genç nüfusu, istikrarı ve devam eden büyümesi, süregelen büyümesi ve reform paketlerini devam ettiriyor olması. Ümit ederim bunu koruruz. Bu perspektifi korursak Türkiye potansiyelinin çok yakın bir kısmına kadar yatırım alabilecek düzeyde görülüyor. Rekabetin dünyada sert olmasına rağmen biz de profili yükseltiyoruz. Bütün dünyada tanıtım faaliyetlerimizi ve şirkete markaj faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bir de biliyorsunuz geçtiğimiz Ocak ayında 130'dan fazla ülkenin üye olduğu bizim çatı kuruluşumuz Dünya Yatırım Ajansları Birliği'nin başkanlığını da Türkiye'ye getirdik. Artık bundan böyle Türkiye 2 yıl boyunca tıpkı nasıl şu anda G20'nin başkanlığını yürütüyorsak şu anda da uluslararası bir kuruluş olan Dünya Yatırım Ajansları Birliği'nin başkanlığını da yatırım ajansımız yürütmekte. Profil yükseltmeye devam ediyoruz. Bu arenada mücadeleye devam. Çok teşekkürler. Kesmedim bilhassa çünkü ilk defa şöyle bir iç açıcı bir şeyler dinlemeye başladım. Dedim ya devam et İlker Bey. Kusura bakmayın Eduardo, siz özellikle Körfez, Orta Doğu'dan gelen bildiğim kadarıyla doğrudan yabancı yatırımlara, satın almalara uğraşıyorsunuz ve bu bölgeden ilgide bir sıkıntı var mı? Herhangi bir değişiklik, azalma veya aynen artma veya bu ilgiyi arttırmak için ne yapmamız lazım? Okay. First of all, thank you for the invitation to be here between my friends, by the way. Your question is
how we can improve the interest of Gulf region here. Let me state first that the interest of the Gulf in Turkey is very high, not high, very high. There are many Turkeys, it's not just one Turkey. Turkey for the US or for China, or for Russia, or for Iran, or for Burkina Faso, or for the Gulf are very, very different. For the MENA region, there is a natural complementary economic profile that makes this very attractive. Here we have a manufacturing base, we have an innovation base, an industrial base that is very attractive, and at the same time is a complementary profile driven by the shortfall out of the current account deficit that we have in in Turkey. And in the MENA region, one of the main problems is to recycle the current account surplus. And this is a sustainable also condition to be a partner. Now, our MENA region is probably the second most important economic bloc for Turkey after the European Union. So if you look into what are the sizes, in 10 years we have multiplied 10 times the amount of investments here, from 2.5 billion to around 24 billion, if the statistics that I heard are correct. But also in exports, not foreign direct investment, in exports, Turkey used to export 10% to the MENA region 10 years ago, and now it's 23%. It's almost 1/4, okay? And another thing that I would like to offer a thought is that we may looking only at FDIs, but the funding that is coming from the MENA regions is many folds. We invested, for us, an important amount of money when we bought a bank here, but then since we have increased our funding 4 times the amount that we invested. So foreign direct investments is relevant, but there are other aspects that are also quite relevant. Now, in order to increase, which was your question, the interest in Turkey, I think that I will split this in two. First, I think that we have to preserve, or Turkey has to preserve the high interest that exists. And preserving, and just following what Mr. Babacan said, or my friend Ilker just mentioned, is very important. Protecting that inertia, that to go. Just keeping that, the interest not only will be high, it will be increasing, because we see the inertia coming. The second piece is investors don't like surprises and changes in rules. Provided this, as I said, this inertia is maintained, the attraction will continue. So MENA right now is a sizable partner of Turkey, and is going to be a much bigger. Just let me tell you one indicator, right? Right now we are seeing foreign direct investments coming at the range of probably compound growth in Turkey at 10% a year. The foreign direct investments coming from MENA are going to be growing at 20-25%. So if you follow just what Mr. Babacan said, this is going to be a big success. And hopefully, and since we cannot be successful as a bank without being successful in Turkey, we really feel very strongly that in the medium term this is doable. Okay. Thank you, David. Mersin dışında, Mersin Limanı Akfen'le birlikte bildiğim kadarıyla işletiyorsunuz. Bunu yaparken niye Türkiye'yi seçtiniz? Bize birazcık böyle bir bilgi verebilir misiniz? Niye Türkiye'ydi? Hangi faktörlere baktınız? Ve fizibiliteyi yaparken neydi? Neden Türkiye, neden Mersin? Well, first of all, again, thank you very much for inviting me to this panel. We've been in Turkey for, time flies, over 6 years now. Or more than that, almost 8 years now. Why did we choose Turkey? Well, the simple answer to that is you were having a very exciting port privatization project. And we're port operators.
So that was a good fit. Turkey's ports were, of course, I wouldn't go into all the macroeconomic factors for which we chose Turkey, but really companies don't invest in countries just because of macroeconomic factors unless you're selling a consumer good, and so demographics are important from that perspective. But being a port operator, we were very focused on port growth, on GDP growth, which is important. It develops cargo. What I heard today about the industrialization of Turkey, if you will, moving from services sector to manufacturing sector, increasing the exports and focus on manufacturing higher value-added goods, these are all very important factors. We looked at Turkey for all the good things that we heard just now in terms of GDP growth. Political stability was important, young population under 30, the age of 30, and particularly in Mersin, because there was a very good fit for us, because Mersin was just beginning its containerization process, if you will. It had a very good base load. When we took over the port, it did 600,000 TEUs, or what we call 20-foot equivalent units in terms of containers. 6 years into operations, we did 1.2 million TEUs. And if everything goes well this year, if Turkey's economy, even though there's a slowdown, we are confident in hitting at least 1.5 million TEUs in terms of volume. So the potential is there, the opportunity is there. Then the trick is whether or not you would be able to stay the course, because port operations are long-term concessions. We're a long-term operator, so we're not traders of assets. And that was a good fit for us, because there was a port that required our know-how, required our technology, required our management skills in an environment of high growth. Of course, there were risks, so the question was whether we were able and would have been capable of mitigating those risks. So far, so good. And one of the key elements to that is a good partnership. So for this, I have my Turkish partner Akfen to thank also, because it's one of the most successful partnerships we've actually formed anywhere in the world, for that matter. So that's basically the motivation for us when we first came in. Okay, thank you very much. Bu arada Pınar Hanımlar, merak etmeyin, ben zamanında bitiririm. Şu anda bir ikinci tura 2'şer dakikamız aşağı yukarı var. O yüzden sizlere şöyle bir süratle hemen bir girelim. Fazla şey yapmadan bir ikinci turu yapalım derim. Herkesin tahmin ediyorum merak ettiği, hiçbir zaman da biliyorum Vincenzo söylemeyeceksin. Zaten eşyanın tabiatına aykırı oluruz söylersen, ama biz gene de soralım. Yabancı yatırımcılar Türkiye'de, daha doğrusu sizler yani, en fazla hangi alanlarla ilgileniyorsunuz? Hangi sektörlerde fırsat görüyorsun ve tam tersi hangi sektörler birazcık riskli gözüküyor? Bir de TPG'nin parası çok, 170 küsur milyar dolara hükmediyor, ama Vincenzo Morelli olarak şu anda bugün Türkiye'ye paranı yatırır mısın? I'll try to be very quick. First of all, on the previous question, I forgot to say one thing. We as TPG have not invested directly since May, but some of our portfolio companies are investing in Turkey. Yeah. For example, Saxo Bank, which is one of the largest currency trading platforms in the world, which is one of our portfolio companies in Denmark, just opened an office in Istanbul because they believe Istanbul is growing as a financial center. Anyway, I just wanted to point that out. Very quickly to your questions. We don't, TPG invests in lots of different sectors. I think normally speaking, in an emerging market, a strong emerging market like Turkey, we would favor investments that are consumer-led, because there's a growing consumer class. So retail investments, consumer packaged goods would obviously attract our attention. Financial intermediation and banks are interesting, but they have special regulatory complexities that make them a little bit more difficult. We would, TPG, because we understand the sector quite well, would typically also invest in media entertainment, but that's more a reflection of what we've learned to do elsewhere than necessarily, a particular sector we want to invest in Turkey. What we would tend to, because we are a private equity fund and we have
a 5 to 7 year typical horizon to sell and return our capital to our investors. I would say, very long-term projects that are greenfield-like, like what's happening in nuclear energy, would not qualify. Your last question, do I invest? Yes, absolutely. Personally, in fact, since December, I have bought the Turkish stock index. I bought some bank shares. I bought some lira, which I put into government bonds because I think it's a good time to diversify my portfolio into Turkey. Bak, gördün mü? Teşekkürler. Anastasia, çok değişik bir konuya değinmek istiyorum. Şimdi bu salondakiler bence hepimiz farkındayız. Nükleersiz olmuyor. İşte bu kadar cari açık, başka düşük kaliteli linyitimiz var falan filan. Ama kamuoyu pek öyle düşünmeyebilir. Bütün dünyada da olduğu gibi. İhale şartnamesinde de yanlış hatırlamıyorsam belirli bir kamuoyunu ikna şartı vardı. Siz bu konuda bir yol haritanız var mı? Herhangi bir yapmayı düşündüğünüz bir şey var mı? A lot of things, Junaid, of course, a lot of things. I can tell you that, for example, in Russia, our people who live near the nuclear power plants, their acceptance and understanding of necessity of nuclear much more higher than people who live far from nuclear power plants. And we measure it every year, and it's always like this. So the main thing which we need to do to have high public acceptance is just to talk to people, to explain them, to be open and honest, to show how it works. For example, now we opened informational center in Mersin, and it has 3D model of our power plant, and people can come and see how it works, ask questions, and get answers, and so on and so on. And of course, we need to work with children. For example, we are going to make special, like playing town near the Mersin also, where children can learn about nuclear physics, nuclear energy, why it's necessary for your country, how it works, why it's safety, what should we do together to make it more safety, and so on and so on. Because it's like with Yeti. Nobody saw it and everybody afraid of it. So if you just be open and honest and ask people, come and see, and I will explain you everything. Ask questions to me. I will be honest to you. We have only 2 minutes. That's Yes. why we can't. Thank you. Okay. Mehmet Beyciğim, Ar-Ge dediniz, reel sanayiye yani reel ekonomiye dediniz, ayrımcılık, pozitif ayrımcılık ve İstanbul'un bir hub, hatta tüm Türkiye'nin bir hub olarak düşünülmesi gerekir dediniz. Peki Türk Hava Yolları'ndan bahsettik. Hakikaten bunlar güzel şeyler de ne yapmamız lazım, ne yapabiliriz? Bir de böyle hani 7 yılda bir böyle bir ekonomik kriz senaryoları var. İşte 7 yılda bir artık bir ekonomik kriz gelecek falan. Siz bize bu konuda ne tavsiyeniz olur mu? Sadece bizlere değil, bir de hükümetimize tavsiyeniz olacak mı veya oluyor mu? Şimdi özellikle şu içinde bulunduğumuz ortama baktığımız zaman Türkiye'de yaklaşan bir seçim ortamı olması, özellikle Rusya'nın Kırım'a müdahalesi, Ukrayna'daki durumlar, belki bunlar zaman içerisinde kısa vadede sıkıntılı bir durum yaratmış olabilir. Ama biz her zaman ağaca değil ormana bakmamız lazım. Daha uzun vadeli düşünmemiz lazım. Ben özellikle aslında şunun altını çizmek istedim. Biraz önce paranızı hangi sektörlere yatırırsınız dediniz. Dikkat ederseniz yine hep hizmetle ilgili sektörler söylendi. Halbuki biz özellikle hükümetimizin mutlaka bir değişiklik yapması gerekiyor. Ekonomik değişiklik yapması gerekiyor. Yani biz hizmet sektörü yerine, bakın Avrupa'da bir kriz oldu. En çok hizmet sektörüyle uğraşan ülkeler ekonomisi hemen başta Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, İngiltere, bunların hepsi hizmet sektörüyle
ekonomisini ayakta tutan ülkelerdi. Hepsinde büyük krizler oldu ama Almanya sanayisiyle, üretimiyle önde olan bir ülke. Almanya'da hiçbir sıkıntı olmadı. Olduysa da çok az oldu. Bizim yeni bakış açısına ihtiyacımız var dememin sebebi, bizim özellikle yeni sektörlere ihtiyacımız var. Biz 500 milyar dolar ihracat hedefinde kendimize Güney Kore'yi benchmark aldık. Güney Kore 12 yıl önce ihracatı 130 milyar dolardı. Şu anda ihracatı 554 milyar dolar. 12 yılda bu hedefe ulaşabilmiş. Biz de buna ulaşabiliriz ama yeni sektörler seçmiş. İşte havacılık sanayi, savunma sanayi, elektronik sanayi, optik sanayi, yenilenebilir enerji üreten sanayiler. Bizim bir an önce katma değeri yükseltme dememizin sebebi zaten bu. Çünkü şu anda bizim ihracat birim başı kilogram fiyatımız yaklaşık 1,5 dolarlar mertebesinde. Bugün Güney Kore'nin 3,5 dolar, Almanya'nın 4 dolar mertebesinde. Bizim ihracatımızı sadece miktar olarak artırırsak bunu becerebilmemiz çok zor. Ama katma değeri de artırırsak o zaman bu çok kolay olacak. Onun için eğitim başta olmak üzere Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve marka demiştim. Biz bununla ilgili hemen bir çalışmamız var. Bir cümle onu söyleyeceğim. Her yıl Türkiye İnovasyon Haftası diye önemli bir etkinlik yapıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 26 bin kişi katıldı. Bu sene ona Türkiye'de ilk defa Etik Carney'de bir çalışmaya başladık. İnovalik diye Türkiye'deki inovasyonla ilgili firmaların bir karnesini oluşturup onları Türkiye'yi temsilen Avrupa'da yarışmaya göndereceğiz. Bütün firmalarımızı da buradan katılmaya davet ediyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, tebrik ederiz. İlker'cim aynı fikirde misin? Yani hakikaten biz daha böyle sanayi sektörüne falan mı girmemiz lazım? Bir kere iki açıdan sorayım. Bir kere yabancılar, bizim ihtiyacımız ne Türkiye olarak? A, B, yabancılar bu sektörlere girer mi? Yabancıları bu sektörlere çekebilmenin yollarından birisi öncelikle ölçek. Ölçek olmadan herhangi bir uluslararası yatırımcıyı, küresel yatırımcıyı beklemek anlamlı ve gerçekçi değil. O sektörlerde ölçeğin oluşabilmesi için o sektörlerin büyümesine yönelik standartları, o sektörün büyümesine yönelik altyapıyı hazırlamakla mükellefiz. Özellikle bu sektörlerdeki regülasyon altyapısını, bu sektörlerdeki rekabet altyapısını öyle iyi hazırlamamız gerekiyor ki ve o sektörün değer zincirini, o sektörlerin alt sektörlerle, diğer sektörlerle olan ilişkisini inceleyip bu küresel değer zincirindeki bizim kendi ihtiyacımız olan sektörlerde Türkiye rekabetçi mi? O değer zincirinin içerisinde Türkiye hangi alt sektörlerde rekabetçi? Teşvik politikamızı da, altyapı hazırlama politikamızı da Türkiye'nin bu rekabetçilik perspektifinden, yani sırtında taşıyacağımız sanayileri Türkiye'ye çekmek değil, geri teknolojileri almaya çalışmak değil, katma değeri yüksek, aynen Mehmet Bey'in söylediği gibi katma değer yaratabilecek olan, inovasyona açık olan ve bir de tek boyutlu sektörler değil, tek yönlü sektörler değil, diğer sektörlerle veya bir ağacın dalları gibi yayılabilecek olan sektör şemasında, ürün deseni şemasında genişleyebilecek sektörleri seçmemiz lazım. Seçtiğimiz sektörler bugün Türkiye'nin sektörel durumunu analiz ettiğimiz zaman sanayi yapısını, evet, çeşitlendirilmiş bir sanayi yapımız var bizim bugün. Ve değer zincirinde kayıp alanları da doldurmaya çalışıyoruz. Çekmeye çalıştığımız yatırımlarla. Örneğin muhteşem bir otomotiv sektörümüz var. Yani inanılmaz üretim yapıyoruz. Üretim kalitemiz, ihracat yapma konusunda dünyada en iyi ülkelerden birisiyiz. Lojistik altyapımız çok yeterli ve şu anda çok kaliteli bir işçilik var o sektörde ama o sektörün sorunları var. Neden? Değer zincirinde en önemli kayıp şu. Bizim parça bakımından %90'a çıkıyor yerleştirme oranımız. Ama bakıyorsunuz ki değer bakımından %60'ı bulabiliyorsunuz. Çünkü arada motor ve aktarma organları kısmında üretimi Türkiye'de yapamadığımız için aracın her tarafını yapıyoruz. Motor ve aktarma organları olmadığından dolayı asıl katma değerli alanı yazılım sektöründe, otomotivde, elektronik sektöründe, otomotivde bir ufuk var. Gelecekte araçlar daha fazla yazılım, daha fazla elektronik içerecek. Bu alanlarda sıçrama lazım. Bu alanlardaki sıçramaları sağlarsak
Bursa'da konuştuğumun farkındayım. Otomotivin merkezinde konuştuğumun da farkındayım. Hani nerede konuşuyorsun diye sorabilirler bana. Onu da bilerek söylüyorum yani. Bursa'da olduğumu bilerek söylüyorum. Ve diyorum ki bu alanlarda eğer bir sıçrama sağlarsak ve bir ölçek artık oluşmuş durumda. Özellikle belli alanlarda Türkiye bir ticari araç üretim üssü bugün Avrupa'da ve dünyada. İşte bu avantajlarımızı şu anda kullanıp yeni jenerasyon araçların üretilmesi için bizim vergi politikamızdan tutun da diğer tüm teşvik mekanizmamızı buna göre ayarlayıp otomotive bir alan daha sıçratmamız lazım gibi geliyor bana. Özellikle ICT sektöründe, burada ICT sektörünün önemli temsilcileri var, önemli şirketler var. Onlara çok ihtiyacımız var. Şimdi onların sıçrama yapmasını istiyoruz biz. Onlar da eğer bir sıçrama yaparlarsa, onlar tek boyutlu bir sektör değil mesela. Otomotiv gibi diğer alanları harekete geçirebilecek, tetikleyebilecek kuyruğu uzun sektörler bunlar. Yani tek alanlı inşaat sektöründe durmak, tek alanlı gayrimenkul geliştirmede kalmak yeterli değil. Türkiye bu alanlarda sıçrama yapabilecek altyapıya sahip. Şimdi bunlara daha çok kafa yoracağız, daha çok çalışacağız ve bu alanlarda yatırım çekeceğiz gibime geliyor. 2 tane eventi duyurayım. 14-15 Mayıs'ta Türkiye'de Dünya Yatırım Zirvesi yapıyoruz. Yatırım Ajansları Birliği Başkanı olarak dünyada ev sahibiyiz. 130'dan fazla ülke davetli buraya. Türk özel sektöründe davet edeceğiz. Yine aynı şekilde 20-21 Mayıs'ta yine İstanbul'da bir uluslararası zirve yapıyoruz. Bu defa da devlet yatırım fonlarını yani sovereign wealth fonları çağırıyoruz. Yani kazanah Türkiye'ye 1,5 milyar dolar yatırdı malum ama sadece dünyada kazanah yok. Temasek Türkiye'de Halk Bankası'na önemli bir yatırım yaptı ama sadece Temasek yok. Dünyadaki bu tip elinde şu anda tuttukları nakit değer 4 trilyon doların üzerinde. Bu adamların üst düzey yöneticilerini İstanbul'da ağırlayacağız 20-21'inde. Bu toplantıya da özel sektörümüzün değerli temsilcilerini davet edeceğiz. Yani uluslararası sermaye ile çalışmaya devam. Özel sektörümüzün bu katma değerli alanlarda inanıyorum ki inovasyonla Ar-Ge ile gelişmeler sağlayacak. Ar-Ge kanunumuzla ilgili yeni çalışmalar yapılıyor, yeni reformlar. O işi biraz daha sektörel bazda yapmalıyız, modifiye etmeliyiz. İyi bir Ar-Ge şeyimiz var, teşviğimiz ama mesela şu anki teşvik bazı sektörlere, teknolojik sektörlere daha dokunabilmeli. Onun için çalışıyoruz. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Eduardo, çok yüksek ilgi var demiştiniz, biraz evvel demiştiniz Körfez'den Türkiye'ye. Ancak bu bölgelerden madem o kadar yüksek, diyelim ki önümüzdeki 5 sene içinde ne kadar yatırım gelir? Böyle bir öngörünüz var mı? Nasıl bir potansiyel görüyorsunuz? Belirli bir planınız var mı bu konuda? Aslında beyefendinin sualini sordum ama. Evet. Okay, if you're asking regarding amounts or where to invest. As I mentioned already that I see the investments accelerating coming from the region. Right now we are coming like 1.2 billion a year. We are expecting 5 years to be not less than 3 billion a year in foreign direct investments. Okay. Remember that funding right now is 24 billion a year. So that the numbers are pretty attractive for Turkey. Now, regarding where to invest, that is a very important question, where to invest and not to invest. MENA investors, these are not governments, these are entrepreneurs. Entrepreneurs invest in areas that they know and they're reasonably successful. So this is construction, infrastructure, tourism, export-driven activities, retail. These are the sort of things we see coming. And we as a bank, we are the mechanism of rationalization of credit in the economy. So we are in general all across the spectrum. There are some areas that personally are not interested in participating. I believe that this is also important to say it clearly. We are not interested in speculators, speculative risks. We are not interested in some things that may have another angle that is very destructive, like, for instance, guns, right? You don't know where the guns go. These sort of things we are not interested in participating. And those areas where there is a binary risk that is too high. For instance, with all due respect to Anastasia, right, that
For instance, making a clean loan to a power nuclear plant, in my life, you have to have mitigants to do that. And I'm a great supporter of nuclear energy, but for a bank, you cannot go into high-risk environments as we are. So, net, we are interested in where Turkey has or will build competitive advantage, also where Turkey needs to invest in a sustainable way. Energy and production and the grids, the distribution are very key. So we expect investment from the Gulf come there. And my last statement is as follows. There is also money coming that is recorded by my friend probably as European money that is coming through us. For instance, last week, some Spanish company came to us in Kuwait asking for funding to invest in construction and energy. So again, these are the areas where I see this coming, and I expect even an acceleration of investment. And the only thing that could be a risk to all this is that political stability start moving in the wrong direction. Okay, thank you very much. Last but not least, by the way, özür dilerim, 5 dakika geciktim ama tabii İlker Bey'i hesaba katmamıştım. O yüzden David, Türkiye'de liman yatırımı anlamında başka bir fırsat görüyor musunuz? Veyahut bambaşka bir yatırım düşünür müsünüz? Bir de tekrar limana geliyorum. Yani limanlarda herhangi bir daha iyi değerlendirebilir miyiz? Bir kapasite kullanımı açısından nedir fikriniz? Absolutely. I think there are two questions I'd like to address and leave the audience with some thoughts. We're talking about investments in Turkey. I'd like to share a little bit about our experience. How has it been this 8 years? Up to our expectations or not? In terms of very quickly to your question about whether there are additional investment opportunities, we're always on the lookout. At the moment, there may be a potential overcapacity in the port area in Turkey, in particular in the Marmara Sea region as well. However, that doesn't mean that we do not look for opportunities and do not enhance our existing investments as well. Mersin is a very fast-growing city. It's a very fast-growing economy and port. Just 3 days ago, we had a transport minister doing a groundbreaking for an EastMed hub project that we're going to invest about $160 million in expanding the port in Mersin to be able to handle the largest vessels that ply the seas. Coming to the point, there are 3 things I wanted to share pertaining to not just the port industry. I think this may by and large affect foreign investors in Turkey when investing in Turkey. I mentioned mitigating risk earlier on. In the port sector, Turkey requires, I probably have 3 suggestions. One, a national port master plan. And this may be true also in other industries as well, because Turkey is an evolving economy and an evolving country. As you take your infrastructure and your environment into a developed, increasingly developed country status, the competition playing field changes. So, for example, there is no port national master plan today yet in Turkey. So there's a very long coastline. Yeah. So as a result of which, there are certain uncertainties for investors when they're thinking about a 36-year investment in terms of the playing field, in terms of the competition, in terms of the private sector ports and the public ports that have been privatized. Specifically, anybody today, for example, that has some waterfront land can apply for a license from the ministry and build a port. Meanwhile, you have collected hundreds of millions of dollars in the privatization process to privatize one of your public ports. So investors do feel that risk there because with the lack of a master plan provides substantial uncertainties in terms of the long-term outlook. The second part is inland connectivity, infrastructure. Turkey's infrastructure needs to keep up with its economic growth. The road infrastructure, the rail infrastructure needs to be improved, and the government is doing that. It realizes it as well. Road infrastructure is key, and rail is key as well to carry cargo. And that one is important because then the ports live on connectivity. With no connectivity, the port will not grow. If the port doesn't grow, you won't be able to become a hub port, if you will. So we were really trying to invest in Mersin, but not just continue serving the Mersin hinterland, but to develop a regional hub in the EastMed region
and Mersin was their choice. But we need the government's partnership in building that connectivity to do that as well, because it takes huge amount of investments on our part now to build bigger berths, bigger equipment, because the ship sizes are getting huge as well. But the last point I think that's really, really important, and the challenges that we face, is the regulatory environment. As your country evolves, the existing regulatory environment that were designed, Deputy Prime Minister talked about law just now and the rule of law. That is an evolving process, and there we have found some disconnects between laws that were written for public ports, for example, that are not suitable or relevant as you privatize the ports and enhancing competition in that sense. I believe this probably applies to many industries as well. The government realizes that. We've had many conversations with the government, but one of the most pleasant experiences that we've had is we're realistic. We know that when we invest in an emerging market, there will be risks, there will be disconnects in the law with the fast-paced evolution and growth of that industry. But what's key is what do you do with that problem? The government in Turkey is very practical. They're very entrepreneurial as well. And they're able to seek practical solutions with investors to work through the maze of conflicting regulatory conditions as well faced by the investors. And that really is one of the keys to the success of our project in Turkey, because we've overcome a lot of things that, together with the government, that otherwise would have been stuck. Çok teşekkürler, sağ olasınız. Gene kesmedim, gene iyi bir şey 40 yılda bir duyduğumuz için o yüzden kesmeyeyim dedim. Bu arada misafirlerime geldikleri için çok çok teşekkür ederim. Bu taraftaki misafirlere ise inşallah sıkmamışızdır. Ben şunu algıladım, bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz ama birileri ne yaparsa yapsın, yapacak çok iş var, biz kendi işimize bakalım. Çok da kötü bir durum yok gibime geliyor. İnşallah öyle olur. Çok çok teşekkürler, sağ olun.